Kıymetli izleyenler, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bahçemizde vişne ağacımız var. Bugün vişne toplayacağız. Evet, vişnenin de tabii toplamanın püf noktaları var. Şuradan tuttuğumuz zaman şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Mesela şurada da göstereyim, oradan başlayalım. Şöyle kıymetli izleyenler, evet şöyle yukarı doğru çektiğimiz zaman kopuyor zaten. Eğer ki şu şekilde sapından mesela kopardığımız zaman, yani şuradan tutup çektiğimiz zaman şöyle buradan çürümeye başlıyor. Onun için özellikle yani hemen tabii tüketeceksek ya da meyve suyu yapacaksak hiçbir sıkıntı yok. Ama satış için marketlere ya da pazara gidecekse mutlaka sapıyla toplanmalı yani. Yoksa çürür, vişnemizden yani bir şey elde edemeyiz. Evet, bu toplama noktasında dikkat edeceğimiz hususlar onlar. Meyve suyu yapacağız. Bahçemizde 3-4 ağaç vişnemiz vardı. Bir kısmını tabii topladık. Reçel yapılacak bir kısmı. Bir kısmını kurutuyoruz. Bir kısmını da ve meyve suyu yapacağız. Şimdi meyve suyunu önce, bu bizim havuzumuz. Şöyle göstereyim. Yani üzüm tepeliyoruz aslında. Burada şöyle üzümü burada tepeliyoruz. Makinamız yok. Ondan sonra diğer işlemleri yapıyoruz. Ama vişne gibi, erik gibi meyve suyu yapacağımız zaman da burada tepeliyoruz. Kaynatıyoruz. Ondan sonra da güneşletiyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra da muhafaza edeceğimiz kaplara koyuyoruz. Şimdi tabii şurada çizmemiz var. Bu işler için kullandığımız file var. Biraz tepeledikten sonra onun içine de koyup tepeliyorum. Yani mengenemiz olmadığı için sıktıracak bir nesnemiz. O çuvalda da tepeliyorum. Bu şekilde yine kaplarımız var. Süzgecimiz var. Şöyle kovalarımız var. Tabi onları göstermeye çok gerek var mı bilmiyorum ama şimdi burada tepeleyeceğiz. Tabi suyu şuradan bu leğenimize, oluğumuz var. Bu evet, tepelediğim şeyler buradan gelecek. Yani vişnenin suları. Evet, şöyle leğeni koyduk mu altına? Evet. Şöyle kıymetli izleyenler, tepeliyoruz. 1-2 gündür bu dondurucudaydı. Evet, üzümü de bu şekilde yapıyoruz. Az önce de ifade ettim. Tabii leğende yapıyorduk ama olmuyor. Suyun bir taraftan akması lazım. Tabii biz bu havuz yöntemini 40-50 yıldır, yani üzüm tepelemede kullanıyoruz. Tabii dedik aynı şeyi işte meyve suyu içinde kullanabiliriz. Çizmemiz de yine sırf bu iş için kullanıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Evet, şu şekilde tepelemeye devam.
Sularımız akıyor kıymetli izleyenler. Ben tepeledikçe su akıyor. Yine burada da şeyler birikti. Şu şekilde tepeliyoruz. Kıymetli izleyenler, önce tepeledim biraz, sonra bu soğan fidesine koydum ve böyle suları akıyor. Şurayı çek Ahmet Sait. Şöyle. Evet. Yani şurada çok bir şey kalmadı. Çekirdek ve yani saplar vardı. Sapını da toplamamıştık. Bakınız şöyle suları akıyor şöyle. Tabi oradan da leğene doluyor. Şimdi buna çok az bir su koyacağız. Evet. Evet, şöyle boşaltalım şuraya. Şimdi kıymetli izleyenler, çok az bir su atacağım. Bunu tekrardan bu fileye doldurup tepeleyeceğim. Çünkü çok da su koyarsak çok kaynatmamız gerekecek. Çünkü pekmez kıvamına gelene kadar kaynatmayı düşünüyoruz. Evet. Şöyle, tabii daha farklı aparatlar olabilir ama biz şu anda bu şekilde yapıyoruz. Eğer ki farklı bir önerisi olan varsa yorumlar kısmına da yazabilir. Şimdi bunu bir daha şöyle bir tepeleyelim. Şu suları görüyorsunuz. Tabii bu posaya su döküp tekrardan meyve suyu da yapanlar varmış ama biz herhalde uğraşamayacağız. Şuraya çek bakayım. Kıymetli izleyenler, tepeleme işlemini bitirdik. Bu vişne suyumuz şöyle leğene dolmaya devam ediyor. Tabi bu da taşmak üzere. Şunun gözeneklerini bir açalım. Evet. Süzgecimizin gözenekleri tıkanmış. Kıymetli izleyenler, tepeleme işlemi sona erdi. Şimdi ince bir süzek de olabilir ama süzüyoruz. Çok bir şey yok ama tepeleme işlemini bitirdik. Şimdi süzüyoruz. Bundan sonra kaynatacağız. Yaklaşık 20 kilo kadar vişnemiz vardı. Tabii ki suyu bu kadar çıktı. Bu şekilde süzüyoruz. Şimdi bundan sonra da kaynatma işlemi var sırada. Kıymetli izleyenler, şöyle bir sobamız var. Şöyle kovalara koymuştuk. Dondurucuya attım. Tabii dün vaktim yoktu, akşam olmuştu. Şimdi bunu kaynatacağız.
Yani sobamızı da göstereyim. Şöyle uzaktan sobamızı görüyorsunuz. Birazdan altını yakacağım ve borusunu da takacağım iyi çekmesi için. Kıymetli izleyenler, şöyle sobamız vardı. Kaynatıyoruz. Ben yoktum, taşmış. Biz buna kef deriz. Şunlar dökülmüş. Birazını da şöyle şuraya attım. Kıymetli izleyenler, bunların alınması gerekiyor. Tabi bu pekmez kıvamına gelene kadar bunu kaynatacağız. Şimdilik şeker koymayı düşünmüyorum. Evet, şöyle kaynıyor. Ağzını kapatacağım bir şey düşmesin diye. Evet. Tabi çok yakmayacağız ama şöyle kaynıyor, görüyorsunuz. Bunun bir kısmında evet, bu vişne ekşisi yapıyorlarmış, sos. Salatalar için öyle düşünüyoruz. Kıymetli izleyenler, meyve suyumuzu yaptık. 4 kavanoz çıktı. Yaklaşık bir 15-20 kilo vişnemiz vardı. Şöyle de yaptık. Rengi bu şekilde. İçime hazır. Tabi şeker ya da limon tuzu koymadık. Bu şekilde kavanozlara koyduk. İçeceğimiz zaman şeker katmayı düşünüyoruz sadece. Ama buna yaklaşık bir 8 bardak şeker, yani 1-2 yemek kaşığı da limon tuzu konulabilirdi. Tabii biz bu şekilde tercih yaptık. Ama o kazanda daha önceki görüntülerde var. 1-1,5-2 saat kaynattık. Biraz katı oldu. Küflenmesin diye katı yaptık. Gerçi vakumlu zaten kapaklar, kavanoz küfleneceğini de düşünmüyorum. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.